Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam 20 katlı çıtır çıtır ıspanaklı börek tarifi hazırladım. Kat kat ayrılan altı üstü nar gibi kızarmış çıtır çıtır bu böreği yiyen herkes çok beğeniyor. Yapımı çok kolay olan ıspanaklı Arnavut böreğini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak Arnavut böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için ıspanağın yeşil kısımlarını alıyorum. Küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Sap kısımlarını başka bir tarifimizde kullanacağız. Böreğin içerisine ıspanakları çiğden koyacağız. Hiçbir pişirme işlemi gerçekleştirmiyoruz. Doğramış olduğum ıspanakların içerisine 1,5 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 2 adet ince ince doğramış olduğum kuru soğanları ekliyorum. Bütün bu malzemeleri elimle ovuşturarak karıştırıyorum. Böylelikle soğanların ve ıspanakların diriliği kaybolmuş oluyor. Sos için eritmiş olduğum 250 gram tereyağının içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Sizler isterseniz bu aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Yağımızı da kenara alıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 2,5 su bardağı ılık suyu ekliyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. Güzelce karıştırdıktan sonra 5 su bardağı unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ele yapışan oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. O yüzden sizler de hamura ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Spatula ile biraz daha karıştırdıktan sonra kalan unu da ekliyorum. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 2-3 dakika boyunca yoğurma kabında yoğurduğum hamuru kenara alıyorum. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirip hamuru tezgahın üzerine koyuyorum. 2-3 dakika boyunca da tezgahın üzerinde yoğuracağım. Her zaman söylediğim gibi hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz yapmış olduğunuz ürünler o kadar lezzetli ve güzel olur. 5 dakika boyunca yoğurduğum hamuru rulo haline getiriyorum. İlk olarak ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim parçayı tekrar rulo haline getiriyorum. Bu parçadan toplamda 10 tane parça elde edeceğiz. Bunları da beze haline getireceğim. Yani toplamda yoğurmuş olduğum hamurdan 20 tane beze elde ediyoruz. Böreğimiz 20 katlı olacak. Hazırladığım bezelerin üzerine biraz un serpiştirdikten sonra temiz bir poşeti geçiriyorum. 15 dakika boyunca beze halinde dinlendireceğim. 15 dakikanın sonunda bezeleri tek tek açıyorum. Bu aşamada çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmanız yeterli. 20 tane bezeyi bu şekilde açarak kenara koyuyorum. Bir tane servis tabağı alıyorum. Alt kısmına tereyağı ve sıvı yağ karışımından birkaç kaşık döküyorum. Yağı güzelce yaydıktan sonra açmış olduğum hamurlardan bir tanesini tabağın içerisine koyuyorum.
arasını güzelce yağlıyorum. 10 tane hamurumuzu bu şekilde aralarını yağlayarak bir tane tabağın içerisine koyuyorum. İkinci tabağımızı da aynı şekilde hamurların arasını yağlayarak üst üste koyacağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. On tane hamuru üst üste koyduktan sonra en üstünü de birazcık yağlıyorum. Daha sonra elimle yayarak her tarafına gelmesini sağlıyorum. Her iki tabağı da hazırladıktan sonra buzdolabına götürüyorum. 20 dakika boyunca buzdolabında bekleyecek. 20 dakikanın sonunda bir tanesini alıyorum. Pişireceğimiz fırın tepsisinin boyutunu 2 parmak geçinceye kadar elimle açıyorum. Taban kısmına koyacağımız hamuru biraz büyük açıyoruz. Üste koyacağımız hamurun kenarlarını bu fazla bıraktığımız bölümlerle kapatacağız. Hamuru açarken de bazen ters çeviriyorum. Böylelikle alttaki yufkaların ölçüsünü de aynı oranda açmış oluyoruz. Tepsiyle ölçüyorum, yeterince açtık ve kenara koyuyorum. Hamuru 4'e katlayarak toparlıyorum. Bu aşamada böreğimizi pişireceğimiz tepsinin tabanını yağlamanıza gerek yok. Hamurumuz zaten yeterince yağlı. Hamuru tepsiye yerleştirirken yukarıya doğru 2 parmak çıkacak şekilde çekerek yerleştiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. İç harcını tepsinin içerisine koyuyorum. İç harcı sizlere çok bol gibi gözükebilir fakat piştiği zaman küçülecek. Kenarlara gelmeyecek şekilde elimle güzelce yayıyorum. İç harcını elimle bastırarak sıkıştırıyorum. İkinci 10 bezeden hazırlanmış olduğum hamurları dolaptan alıyorum. Tezgahın üzerine koyarak elimle açıyorum. Taban kısmına koyduğumuzu biraz büyük açmıştık. Bunu biraz daha küçük açıyoruz. Açmış olduğum hamuru toparlıyorum. Tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamuru yerleştirdikten sonra alt taraftan fazla çıkartmış olduğumuz hamuru da ikincinin üzerine doğru katlıyoruz. Bu aşamada sıkıştırmayı da ihmal etmeyin. Aksi halde iç harcınız dışarı çıkabilir.
Kalan sıvı yağ ve tereyağı karışımını böreğin üzerine döküyorum. Daha sonra elimle her tarafa gelmesini sağlıyorum. Yuvarlak bir tabak alarak böreğin tam ortasına koyuyorum. Etrafını bıçakla kesiyorum. Kesme esnasında tepsiyi bıçağın ucunda hissetmeye özen gösterin. Tabanına kadar kestiğinizden emin olun. Daha sonra baklava dilimi olacak şekilde böreği kesiyorum. Bu şekilde kestiğimiz zaman böreğimizin katları daha belirgin olacak ve daha güzel pişmesini sağlayacağız. İç harcında ben ıspanaklı iç harcını tercih ettim. Sizler istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Böreğimizi güzelce kestik, 180 derecelik fırınımıza götürüyoruz. 35 dakika boyunca nar gibi kızarıncaya kadar bekledik. Böreğin ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Sizlere bir de bu güzel böreğin iç dokusunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi katları tel tel ayrılıyor. Altı ve üstü çıtır çıtır nar gibi kızardı, iç harcıyla da çok lezzetli olan Arnavut böreğimizi pişirdik. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel böreğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.